Vakıflar, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve ashab-ı kiramın fiilleriyle vücut bulmuş, hayır kurumları olarak başlamış, ecdadımızın bu manevi mirasa sahip çıkmalarıyla da günümüze kadar gelmişlerdir. İstanbul, yüzyıllardır vakıf medeniyetine yaraşır bir şekilde vakıflarla iç içe emsali olmayan muazzam birlikteliğin şehri. İstanbul, başlı başına vakıflarla kurulmuş hayrat şehri. 1453'ten günümüze nice vakıflara ev sahipliği yapmış olan İstanbul'un Anadolu yakasında yer alan Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı, İstanbul'un vakıf tarihine yaraşır bir şekilde hizmet vermeye devam ediyor. Bizim amacımız milli ve manevi değerlere bağlı, çalışkan, zeki, başarılı öğrencilerin yetişip milletin istikbalinde görev almaları, geleceğine sahip çıkmalarıdır esasında. Bu konuda da yapmış olduğumuz çalışmalarla birçok imkan hazırladık. Araç, gereç, bina imkanlarımız hakikaten bu konuda yeterlidir ve şu anda da bulunan öğrencilerimiz en iyi şekilde öğretmenleri tarafından yetiştirilmekte ve istikbalimizin ümidini teşkil etmektedirler. Maltepe İmamet, Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı. Vakfımız, ilim, araştırma, eğitim ve öğretimle milletimize ve insanlığa hizmet etme faaliyetlerini gerçekleştirmek için 1997 yılında kuruldu. Aynı yıl Maltepe merkezinde 8.000 metre alanlı çok değerli bir arsa vakfın mülkiyetine alındı. İmam Hatip Lisesi'nin geliştirilmesine ve ilmi faaliyetlerin yapılmasına uygun okul ve tesislerin kurulması için bu arsada 1998 ve 2005 yılında plan tadilatı yapılarak proje çalışmalarına başlandı. Proje çalışmaları 2009 yılında bünyesinde eğitim, spor ve kültür faaliyetlerini sürdürebilecek bütün imkanlara sahip büyük bir kompleks şeklinde tamamlandı ve böylece Maltepe yıllardır özlemle beklenen bir merkeze sahip oldu. Allahu Teala, Kur'an-ı Kerim'de Şuara Suresi 132. ayetinde "Bilginize göre size kuvvet veren Allah'ın koruması altına girin" diye buyuruyor. Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de "Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz" diye buyuruyor. Maltepe İmamet, Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı, eğitim ve kültür kompleksinde inşa edilen binalar, bu ölümsüz gerçeklerin ışığında projelendirildi. İlmi Araştırma Merkezi. Vakfımız bünyesinde yer alan İlmi Araştırmalar Merkezi, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve Anadolu İmam Hatip Lisesi, yüksek tahsil yoluyla kendini ilme ve bu yolla insanlığa adamış, insanların mezara kadar okuyup okutacağı, anlayıp anlatacağı, yaşayıp yaşatacağı bir merkez olarak faaliyetlerine devam etmektedir. İlmi Araştırma Merkezi'nde gerek konferanslarla, gerekse kurs ve seminerlerle devam eden çalışmalar, 7/24 interaktif ortamda yayın yapmakta olan televizyonumuz Vakıf TV ile halkımızın hizmetine sunulmaktadır. Çok amaçlı salonlarımız. Eğitim ve kültür kompleksimizde hem halka açık hizmet veren hem de okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayıp kongre merkezi görevi de yapabilen 1000 kişilik konferans salonumuz, nişan, düğün, sünnet, mevlid gibi davetlerde, Ramazan iftarlarında ve farklı cemiyetlerde kullanılan 150, 300 ve 500 kişi kapasiteli yemekli salonlarımız, 300 kişilik tribünlü kapalı spor salonumuz, yarı olimpik kapalı yüzme havuzumuz açıldığı ilk günden bu yana halkımızın yoğun ilgisini görmeye ve hizmet etmeye devam etmektedir. Anaokulu, ilkokul ve ortaokulumuz. Bir insanın bu dünyada sahip olabileceği en değerli varlığı çocuklarıdır. Hepimizin gayreti ve duası çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmektir. Bu bilinçle eğitim ve kültür komplekslerimizde milli ve manevi değerlere bağlı, fen ve sosyal ilimlere yönelmiş,
sorumluluğunu bilen gençler olarak yetişmeleri için çok iyi projelendirilmiş 250 öğrenci kapasiteli anaokulu, 300 öğrenci kapasiteli ilkokul, 800 öğrenci kapasiteli ortaokul inşa ettik. Derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi, konferans salonu, spor salonları, atölyeleri, yemekhanesi ve teneffüs mahalleriyle öğrencileri hem hayata hem de bir üst kademe öğretim kurumlarına en güzel şekilde hazırlamak için bütün birimler üst düzeyde oluşturulmuştur. Çocuklarımızı kendi çağımıza göre değil, onların yaşayacakları çağa göre eğitmek gerektiği ilkesine dayanan Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı, tüm birimleriyle her kademede eğitim öğretim hizmetlerine devam ediyor. Anadolu İmam Hatip Lisesi. Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı kuruluşunun bir gayesi de İmam Hatip liselerine ve öğrencilerine hizmet etmektir. İmam Hatip liselerimiz, kurulduğu günden beri milletimize ve insanlığa hizmet yolunda insan fıtratına, insanın yaratılış gayesine uygun hizmet veriyor. İslam'la insanı buluşturuyor, devletle milleti, zenginle fakiri, yönetenle yönetileni barıştırıyor. İdarecinin adil, zenginin cömert, milletin yek vücut olmasını sağlamaya çalışıyor. Bu kompleks içinde yer alan Anadolu İmam Hatip Lisemizin geniş imkanlarla donatılmasını, ilmi, kültürel, sportif faaliyetlerle öğrencilerimizin iyi yetişmesini hedefledik. 1000 öğrenci kapasiteli Anadolu İmam Hatip Lisemiz, derslikleri, her branşta laboratuvarları, kütüphanesi, konferans salonu, spor salonları, mescidi ile İmam Hatip liselerine örnek teşkil etmektedir. Yurt binası. Maltepe İmamet Hitabet ve İlmi Araştırmalar Vakfı Eğitim ve Kültür Kompleksinde oluşturulan yurt binası, zeki, çalışkan, hafız ve başarılı İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin kalabileceği 3 kişilik süit daireler şeklinde oluşturuldu. Yurtta kalan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, dairelerinde yer alan çalışma odası, yatak odası, banyosu, tuvaleti ve yurtta bulunan geniş dinlenme alanları, yemekhanesi, mescidi, kütüphanesi, etüt salonları, eğitim ve kültür kompleksi spor ve kültürel faaliyet salonlarından en güzel şekilde istifade edebilmekte, ailelerinden uzakta, aile sıcaklığıyla eğitimlerine devam etmektedirler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Vakfımız 1997 yılında kuruldu. Maltepe'mizde büyük bir ihtiyaç vardı. Bu ihtiyaç eğitim öğretim bakımından, sağlık çalışmaları bakımından ve sosyal yardım hizmetleri bakımından idi. Ve geçmiş yıllarda yarım asıra yakın İmam Hatip okullarının, eğitim öğretim kurumlarının gelişmesi için çok çalıştık, mücadele verdik. Zor şartlarda İmam Hatip okullarının açılmasında muvaffak olduğumuz zamanlar oldu. Ancak son devirlerde, son zamanlarda bu konudaki çalışmalar biraz daha kolaylaştı. Biz vakfımızı zor bir dönemde kurmuş idik ve Maltepe'mizde İmam Hatip liselerinin açılması konusunda çalışmalarımız gayet verimli oldu. Ve netice itibariyle de şu anda bulunmuş olduğumuz kompleksimize eğitim öğretim kurumları, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarının yapılmasına muvaffak olduk. Vakıf müesseseleri Cenab-ı Hakk'ın emirlerinden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden neş'et etmektedir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Mübin'inde birçok ayet-i celilede şöyle diyebiliriz. Bütün Kur'an-ı Kerim'in ayetleri direkt veya endirekt yardımlaşmayı emretmektedir. Bu emirlerden mülhem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok vakıflar kurmuş. Daha önceki peygamberlerin de vakıfları var. Peygamberimiz çok vakıflar kurmuş ve bu konuda birçok ayet-i celile ve hadis-i şerif mehaz gösterilerek, kaynak gösterilerek sonraki dönemlerde de vakıflar kurulmuştur.
Bizim vakfımız vakıf medeniyetidir. Selçuklularda ve Osmanlılarda kurulan vakıfların sayısı çoktur. Bunlardan çok bahsetmeyeceğim ama bizim vakfımızın kuruluş amacı da eğitim, öğretim amaçlı, sağlık hizmetleri amaçlı ve sosyal yardımlaşma amaçlıdır. Ki bu amaçlar zaten insanların ihtiyaçlarının tamamını kapsamaktadır. Bu konuda yaptığımız çalışmalarda şu ana kadar eğitim, öğretim konusundaki amaçlarımızın birçoğunu gerçekleştirdik. Sosyal yardımlaşma konusunda birçok hizmetlerimiz oldu. Öğrencilere burs verdik, yurt hizmeti yaptık. Ancak sağlık hizmetleri konusunda yapacaklarımız var. İnşallah bunlara da muvaffak oluruz. Dedim ki Kur'an-ı Kerim vakıf müesseselerinin kurulmasını, yardımlaşmayı emretmektedir. Peygamberimiz de bu emirlere imtisalen vakıflar kurmuştur. Ondan sonra gelen nesiller, ashab, tabi'in, tebeut tabi'in, ondan sonrakiler vakıf kurmaya devam etmiştir. Ashab-ı kiramın içinde, Peygamberimizin arkadaşlarının içinde vakıfı olmayan, vakıf kurmayan, vakıf hizmeti yapmayanlara pek rastlanmamaktadır. Biz de Cenab-ı Hakk'ın bu emirlerini esas alarak, ki bu emirlerden bir kısmı şöyledir: وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Hayır yapın, kurtulun. Buradaki kurtuluş sadece ahiret için değildir. Dünya için de böyledir. Şu anda İslam alemindeki Müslüman milletler, devletler eğer yardımlaşmayı becerebilselerdi, birbirlerine yardım yapsalardı, kendi aralarında öncelik tanısalar, ondan sonra başkalarına da yardım etselerdi, bugünkü halde olmazlardı. Maalesef bu ayeti celileler, bu ayeti kerimeler herkes tarafından dikkate alınmadığından, çalışılmadığından, tembellik yapıldığından, eldeki hizmetler iyi kullanılmadığından İslam alemi bugün, İslam aleminin durumu çok iç açıcı değildir. Yine Cenab-ı Hak bir başka ayeti celilede "Festebikul hayrat", hayırlarda yarışın buyuruyor. Her mümin, her Müslüman, her millet, her devlet bu hayır meselesinde yarışmak zorundadır, koşmak zorundadır, çalışmak zorundadır, belli bir noktaya varmak zorundadır. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetlerin ışığında hayrun nas men yenfeun nas, insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Başka bir hadisinde yine bu hadise eş olarak hayrul mal ma enfeka fi sebilillah, malların en hayırlısı da Allah yolunda sarf edilendir, infak edilendir diye buyurmaktadır. İşte bu ayetleri, bu hadisleri gören, okuyan, anlayan insanların vakıf konusunda çok hassas olmaları, gayret göstermeleri, çok çalışmaları gerekmektedir. Biz de bu ayet-i celilelerden, hadis-i şeriflerden almış olduğumuz ilham ile, güç ile bu çalışmalarımızı yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Vakfımızın çalışanları çok iyi, hüsnü niyetle çalışmalarına devam ediyorlar. Okullarımızı idare edenler, vakf merkezini idare eden kardeşlerimiz, idarecilerimiz, müdürlerimiz hepsi gece gündüz demeden, vakitle mukayyet olmadan çalışmaktadırlar. Ben onlara da çalışmalarından dolayı bu vesileyle teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak bu çalışmalarda hem bizim müessesemizde çalışan personelimizi hem de diğer çalışanları vakıflar konusunda, insanlığa hizmet konusunda, malın helaldan kazanılıp helala harcanması konusunda çalışanların Cenab-ı Hak tarafından muvaffak kılınmasını niyaz ediyorum. Her kimse ki vakıflarımın bekasına özen ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allahü Teala'nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup mükafatı sayılamayacak kadar çok olsun.
dünya üzüntülerinden korunsun, muhafaza edilsin. Kanuni Sultan Süleyman